Merhaba saygıdeğer izleyiciler. Pirhanoğlu'nun penceresinden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Yüce Allah'ın adıyla bu videomuzda şiddet konusunu işleyeceğim. Her gün artmakta olan bu şiddet olaylarının sebep ve nedenleri üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikli olarak şiddetin bir tanımını ve tarifini yapalım değerli kardeşlerim. Şiddet, kendisine, başkasına, bir gruba veya topluma karşı kasti olarak fiziksel baskı veya güç kullanmak, tehdit etmek veya bu tehdidini fiiliyata geçirmek, yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu veya mahrum bırakmaya neden olmak ve bu durumların gerçekleşme ihtimalini artırmaktır şiddet. Evet, şimdi baktığımızda demek ki şiddet kendisine, kişinin kendine yönelik de olabiliyor bu şiddet. Başkasına veya bir gruba karşı da olabilir, yönlendirilmiş olabiliyor. Veya topluma karşı kasti olarak fiziksel baskı veya güç kullanma. Kasti olarak fiziksel bir baskı veya güç kullanma. Bu fiziksel baskı işte darp etmek, yaralamak, vurmak gibi. Güç kullanmak bu biraz daha farklı potansiyel bir güç kullanma anlamındadır. Silah veya buna benzer gibi güç kullanmak. Yaralama eylemine girişmek ve bu yaralama neticesinde ölüm veya bunu fiiliyata geçirmek. Aynı zamanda psikolojik bozukluğa, ruhsal bozukluğa da neden olabilecek söz, fiil ve eylemlerin genel adıdır şiddet. Bir başka ifadeyle bir kişi veya gruba yönelik mağdurun bedensel bütünlüğüne, malına, canına, mallarına veya simgesel, kültürel aidiyet değerlerine zarar verecek şekilde her türlü davranışın adı şiddettir. Şiddet hem insani olarak hem de İslami olarak kesinlikle yasaklanmıştır. Ama insan olduğu yerde bu var malum. Dünyanın hangi tarafına giderseniz gidin, orada şiddet eylemlerini görebilirsiniz, müşahede edebilirsiniz. Bizim kendi ülkemize dönecek olursak, bizim kendi toplumumuza dönecek olursak, bizim toplumumuzda günden güne artmaktadır. Yani bir şiddet eylemi trendi yükseliyor, sürekli yükseliyor. Özellikle kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her gün artıyor, olabildiğince artıyor. Evet, nedir peki bunun sebebi nedir? İnsanlar niçin birilerine şiddet gösterirler, uygularlar? Değil mi? Yani insani huzur içerisinde, barışık içerisinde, mutluluk içerisinde yaşam hayatı dururken niçin insan bir başkasına şiddet gösterir, güç kullanır, onun canına, malına kastederek, kasti olarak ona zarar vermeyi niçin düşünür insan? Veya düşündüğünü eyleme nasıl dönüştürür, niçin dönüştürür değil mi? Fakat baktığımızda insan gerçekten evet munis bir şekilde yaşaması gerekirken huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, barışık içerisinde yaşamı tercih etmesi gerekirken yanlışa niçin düşüyor, niçin şiddete yöneliyor? İşte asıl mesele bu. Bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. İnsan durup dururken bir başkasına şiddet eylemine girmemelidir. Giriyorsa bunun
sebep ve nedenleri olmayabilir. İnsani olarak düşündüğümüzde, makul olarak düşündüğümüzde şiddetin hiçbir sebebi ve nedeni olmaz, olamaz. Ama varsa o zaman bunun üzerinde bir düşünmemiz gerekiyor. Niye oluyor bu olaylar, değil mi? Yani özellikle her gün 2, 3, 4, 5 kadın cinayeti işleniyor. Yahut bir trafikte işte bana yol vermedin, niçin benim önüme geçtin, niçin bana efendim sinyal verdin, niçin bana korna çaldın deyip de hemen aracı durdurup aracından levyeyi alıp yahut da sopayı alıp veya silahı alıp hemen o kişiye yönelik bir şiddete girişmesinin nedenleri olması lazım. Yani ilmi olarak nedenleri olması lazım. Ben bu konunun uzmanı değilim ama uzmanların görüşlerini size nakletmeye çalışıyorum. Bunun birçok sebepleri var. Bunlardan birisi mesela genetik olabilir. Kişinin genlerinde vardır. Dolayısıyla irsi olarak, kalıtsal olarak atasından dedesine bu şiddet dürtüsü geçmiştir. Bunun oranı çok yüksek değil. Ama bu oranda dikkate alınması gerekir. Diğer bir neden ve sebep ise psikolojiktir. Yani kişi ruhsal bunalıma girmiştir. Ruhsal bunalıma girmiştir. Akli dengesini kaybetmiştir. Veya aklını tamamen kaybetmemiş ama ruhsal bakımdan, psikik bakımdan, psikolojik bakımdan bir takım psikolojik rahatsızlıklara girmiştir. Bundan dolayı karşı tarafa şiddet gösteriyordur. Veya eğitimsizlik vardır. Yani iyi bir aile ortamında iyi bir eğitim görmemiştir. Veya okullarda iyi bir eğitim verilmiyordur. Çünkü o okullara kadar da şiddetin taşınması, bulaşması yine bir eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Demek ki okullarda da yeterince ciddi bir eğitim verilmiyor. Ailede yeterli ciddi bir eğitim verilmiyor. Bundan da kaynaklanmış olabilir. Başka sosyoekonomik neden olabilir. Evet, toplumsal ekonomik nedenler, yani ekonominin olumsuz nedenleri de olabilir. Bu nasıldır? Yani toplumda hakkaniyete uygun adil paylaşımlar olmadığından dolayı. Yani adil bir hakça gelir dağılımı olmayınca zengin, fakir arasındaki uçurum, yani piramit iyice ne yapmış oluyor? Yükselmiş, çoğalmış oluyor. İdeal bir toplumda ekonomi piramidi diyelim ki mesela %60 oranında zengin, %40 oranında fakir olursa bu da dengesizliktir. Ne olması lazım? Eşite yakın olması lazım. Yani piramit düşünürseniz en yukarıda küçücük bir azınlık o ülkenin gelir kaynaklarını küçücük bir azınlık ne yapıyor? Mesela örneğin 84 milyon içerisinde 1 milyon insan, yani ne yapmış oluyor bu? %90 gelirini alıp zenginleşiyor, lüküs hayatlar yaşamaya başlıyorsa orada bir sorun var demektir. Oysa ki normalde ülkenin gelirlerinin %80'inden fazlası %90'ına iyileştirme amaçlı olması gerekir. Bu olmayınca bu sefer ne yapıyoruz? Zengin ve fakir arasındaki o uçurum iyice açıldıkça bu sefer de ne yapıyor? İnsanlar istek ve arzularını karşılayamıyorlar. Yani ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar.
işte televizyonlarda, şunlarda, buralarda böyle zengin hayatlar anlatılınca insanlar görüyorlar, gençler, kızlar, kızanlar görüyorlar. Onlar da onlara özenmeye çalışıyorlar ve dolayısıyla da bu insanda ne yapıyor? Bir hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik oluşturuyor ve o da psikolojik olarak öfkeye, nefrete dönüşüyor ve şiddet dürtüsüyle ortaya çıkmış oluyor. Özellikle aile içi şiddette bu vardır. Evet, aile içi. Çünkü eşler arasında huzursuzluğun temel kaynaklarından birisi de ekonomiktir. Belki birbirlerine denk düşmemiş olabilirler. Ama genelde budur. Çünkü ne yapıyor? Her gün evin içerisindeki eş, karşı taraftan eşinden maddi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir beklenti içerisinde olunca, bu da karşılanmayınca bu sefer tartışmalar başlıyor. O sürtüşmeler, tartışmalar derken bu sefer iş büyüyor, şiddete dönüşüyor. Bir başka husus sosyo-kültürel. Yani artık şiddet kültürü haline gelmiş. Gerçi şiddetin kültürü olmaz ama sürekli yaşanan, tekrarlanan olduğu için artık bu kanıksanır hale gelmiştir ve normalleşmiştir. Yani şiddet normale dönüşmüştür. Şöyle düşünün, mesela örnek diyelim ki yıllar öncesinden işte ülkede bir cinayet meydana gelince veya bir şehirde, beldede cinayet meydana gelince olunca birisi birisini katledince, öldürünce günlerce destanlar yazılıp dağıtılırdı. Yani insanların hafızalarından çıkmaz ve insanlar çok derinden etkilerdi. Yani yılda bir sefer bir şehirde, beldede bir cinayet olmuş. Bir katillik olayı olmuş. İnsanlar akıllarından çıkmazdı. Şimdi ise her gün haberlerde öldürme, darp etme, yaralama, vurma ve zarar verme eylemlerini duyuyoruz ama artık kanıksar hale geldi. Demek ki bunun da bir kültüre dönüşür artık. Normalleşmiş oluyor. Bu da kişilerde ne yapıyor? Gamsız, vurdum duymaz hale getiriyor ve dolayısıyla da bir tepkime meydana gelmeyince de artık bu sosyo-kültürel olarak şiddet ona dönüşmüş oluyor. Evet, esas da durmamız gereken konu şudur. Aile içi eğitimsizlik, aile içi şiddettir. Bütün meselenin ana merkezinde bu vardır. Ailede ciddi, sağlıklı, makul bir eğitim verilemiyor. Okullarda yeterince bu eğitim verilemiyor. Dolayısıyla da aile içerisindeki bu şiddet sarmalı büyüyor, sokağa, topluma da yansımış oluyor. Özellikle karı koca arasındaki anlaşmazlıklar, sürtüşmeler nefrete dönüşür ve neticede o da şiddet dürtüsüyle ortaya çıkmış oluyor. Özellikle boşanma halinde olan insanlarda bu daha çok yaygın maalesef. Ya kardeşim, boşanacaksan boşanacaksın. Yani kadın seni sevmiyorsa zorla mı sevdireceksin kendini? Böyle bir şey olur mu ya? Eğer bir kadın seni sevmiyorsa veya bir erkek bir bayanı sevmiyorsa zorla güzellik olur mu? Bunu oturursun medenice, eşin senden ayrılmak istiyorsa otursun karşılıklı konuşursun ve medeni bir şekilde, insani bir şekilde ayrılırsınız. Olur biter bu. Ama öyle yapmıyor. Benden ayrılamazsın diyor. Beni zorla seveceksin diyor. Ve bunu da kadın kabul etmeyince bu sefer ne yapıyor? Erkek bu sefer kaba güce, kaba kuvvete başvuruyor.
Yani şiddete başvurur. Ve o şiddet neticesinde karşı tarafa ne yapıyor? Hem mal zararı hem can zararı veriyor. Ve bazen de çoğu zaman da ölümle noktalanıyor, neticeleniyor. Nereye kadar bu gidecek? Ne yapacağız biz? Büyüklerimiz bu konuda hiç kafa yormuyorlar mı? İlim adamları, bilim adamları, televizyonlarda bu konuları anlatmaları lazım. Evet, sosyologlar, psikologlar, pedagoglar, uzmanlar, işin uzmanı, insan uzmanı olan insanlar, vaizler, müftüler, hocalar, camilerde, okullarda, televizyonlarda, programlarda bu konu işlenmesi lazım. İş kötüye gidiyor. Trafikte insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Yol vermedin diye. Bir adam eşini öldürüyor. Beni niçin terk ediyorsun diye. Yani kısa bir sebepten dolayı, eften, püften, meseleden dolayı bir anda bir patlama meydana geliyor ve şiddet olayları her gün artıyor. Önlenemez duruma geldi. Bunun için önlenmesi konusunda ülkeyi yöneten insanlar, ilim adamları, bilim adamları, din adamları, ahlakçılar, hukukçular, bütün bu konuda kendini mesul ve sorumlu hisseden insanların bir şekilde bu konuyu el atması lazım. Yoksa bu gidişat çok kötüye doğru gidiyor. Her ay ülkemizde 60-70 tane bayan kadın öldürülüyor. Her ay ülkemizde trafik olsun yine bir başka sebep ve nedenlerden dolayı öldürme ve cinayetler yüzlerce insanlar ölüyor. Bir de pandemi üstüne üstlük. Bakın pandemi de kanıksal hale geldi, değil mi? Bunda da her Allah'ın günü yüzün üzerinde insan ölüyor. Bu da kanıksal. Her şeyi kanıksal hale geldik. Normalleşmeye başladı. Anormal işler normalleşmeye dönmeye başladı. Demek ki toplumsal olarak bir psikolojik rehabilitasyona da ihtiyacımız var demektir. Çünkü anormal bir şey görününce insanın normal karşılıyorsa o zaman bizim aklımızda, fikrimizde, ruhumuzda, ruhiyatımızda, ahlakımızda, inancımızda bir problem var demektir. Bunların mutlaka uzmanlar tarafından ele alınıp toplumun aydınlanması lazım. İyi bir eğitimden, ciddi bir eğitimden, yani hem ruhsal eğitimden, hem zihinsel eğitimden, hem akli eğitimden, hem kültürel eğitimlerden geçmek zorundayız. Ve ülke yöneten insanlar da lütfen ekonomik dağılımı yaparken, yani paylaşım yaparken, ülke gelirlerini paylaşım yaparken mutlak manada adil davranmalılar. Hakça paylaşımlarda bulunmalılar. Birisi aylık 100 bin lira alıyorsa, birisi 10 bin lira alıyorsa burada sorun yok mu? Birisi bir saatte 1000 lira alıyorsa, birisi 10 bin lira alıyorsa, 100 bin lira alıyorsa burada bir sorun yok mu? Var, sorun var değil mi kardeşlerim? Evet. Birisi yıllık gelirini bir günde, bir ayda kazanıyorsa, birisi bir yıl çalışıp adamın bir saatlik gelirini elde ediyorsa burada sorun yok mu? Bir yerde gökdelenler varsa, onlarca kat yükseklikte bina varsa, altında da gecekondu varsa burada sorun yok mu değerli kardeşim? Burada problem yok mu? Var, bir problem var değil mi? İşte bütün bunlar hepsini yapıyor, sebep oluyor. Birisinin altında işte 50-60 bin lira araba varsa, birisi de efendim milyon dolarlık arabaya biniyorsa burada bir sorun yok mu? Bu sorunları çözmek için hem ilim adamları, hem bilim adamları, siyasetçiler, politikacılar, ülkeyi yöneten insanlar kafa yorması lazım. Kafaları çatlayıncaya kadar, patlayıncaya kadar kafa ve zihin yormalılar. Toplumun gelir dağılımını dengelemeler lazım.
Elbette herkes eşit olmayacaktır ama hiç olmazsa toplumun kahir ekseriyeti yani %80'i, %90'ı insanca yaşayabilecek bir gelire sahip olmalıdır. Bunlar da sebep oluyor değerli kardeşlerim. Yani birçok sebepler var dedik ama yoğunlukta bu. İşte mesela özellikle karı koca arasında cinayetlerin sebeplerinden birisi de bu. Adam yetişemiyor. Yetişemeyince ne yapıyor? Kadın başkasında görüyor. O işte şöyle almış, böyle almış. Sen niye almıyorsun, sen niye getirmiyorsun deyince bu sefer kavga, niza, gır gidiyor. Onun için ülkeyi yöneten insanlar, mahalleyi yöneten insanlar, beldeyi yöneten insanlar mutlaka sosyoekonomik dedik ya, o ekonomik dengeyi adilane, hakkaniyete uygun, hakça paylaşım içerisinde getirmeleri gerekir. Onların görevi zaten bu, sorumlulukları bu. Yani insanların hayat standartlarını yükseltmektir. Evet, sözü fazla uzatmamıza gerek yok. Demek ki şiddet, nefret, öfke, gadap bunlar tamamen psikolojik sebeplerdir. İnsani değildir. Bunun öfkenin belli bir ölçüsü makuldür ama şiddet kesinlikle yasaktır. Hem insani olarak hem de İslami olarak bize yakışmayan durumlardır. Bunlardan uzak durmaya çalışalım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın esenliği, bereketi üzerinize olsun.